Arkadaşlar çok heyecanlandım bir anda. Gördüğüm en güzel kalelerden bir tanesi. Şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Ama şiir gibi arkadaşlar. Çok zekice. Arkadaşlar herkese Alula şehrinden selamlar. Ula ula. Uf çok sıcak ya. Abo. Evet arkadaşlar atalarımızdan kalma Hicaz tren yolunu bulmaya geldim. Burada eski binalar var. Bunlar nedir bilmiyorum. Açıklama da yok. Taksi şoförü zaten onlar buralı yani bu şehrin insanları. Çünkü burası uzakta. Yalnız bir şehir. Allah Allah şuralara bak. Şu yoldan giremeyiz dedi. Haritadaki yoldan. Buraya getirdi beni. Ve muhtemelen burası ama Suudi Arabistan'da olduğu gibi birçok yer kapalı arkadaşlar. Hicaz demir yolunun bir ayağı burası. Bu Alula şehrinde her yer ama her yer inanılmaz bir şekilde yenileniyor, yapılıyor. Para çok tabii ki. Evet sanıyorum bu Hicaz demir yolu. Abi şu bina şeylerin yüksekliğine bakın. Sanki böyle Sphinxler gibi Mısır'daki. Burada eski bir şehir var. Şimdi ben şu üzerindeki tabelanın fotoğrafını çekeceğim ve bunu tercüme ettireceğim sonra. Yapay zeka tercüme edebilir. Dur bakalım neymiş. Burası eski bir şehir. Eski şehir. Ya niye kapalı? Yani gerçekten insanın morali bozuyor böyle. Burası El Mansiyah plazasıymış. Plaza meydanı. Tamam çok güzel yapmışsınız ama niye kapatıyorsunuz? Zaten duvarlar var. Bir de demirle. El Avali. Yüksek yer anlamına geliyormuş üzerindeki yazı. Yüksek yerler. Burası bu mahallenin ismiymiş arkadaşlar. Yapay zekanın bize anlattığına göre. Hello, where is train? Train? Yeah, there was a train here. No? Train road? No? Maybe this one. Yeah? Thank you. Train station. Buradaki insanlar pek İngilizce bilmiyor. Vay. Arkadaşlar Hicaz Demiryolu İstanbul'dan Şam'a, Şam'dan Mekke'ye bağlanmak için yapılan bir demiryolu ama Mekke kısmı, Medine'den Mekke kısmı yapılamıyor ama Medine'ye kadar gidiyor. Çok önemli. Bunu biz yapıyoruz. Tabii insanlar bilmiyor bunun şu anda ne olduğunu çünkü tamamen kapatılmış. Bu istasyonu burası işte. Lan sinekler çekilin ya. Bakın burada da bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Bakacağız. Direkten bakalım gözükecek mi? Ne yazık ki tren yok, göremedik. Aa! Aa! Arkadaşlar çok heyecanlandım bir anda. Ya ben bunu harita üzerinde gezerek buldum. Oha! Evet. Bizim trenler. Ay be tüylerim diken diken oldu ya. Bakın tren istasyonu. Yazı arıyorum trenlerin üzerinde. Bir şeyler yazılmış şuralara ama onları sonradan şeyle yazmışlar. Aa! Oğlum çok acayip. Ne yazıyor acaba? Arapça bilenler. Yapay zeka çözecek mi de zannetmiyorum. Çok. Bunlar sonradan yazılmış tabi. Aman vay ya. Hiç iz de yok. Alman yapımı mı? Hiç ellemesin diye. Bakın sarı bir yerde yazı var arkadaşlar. Şuraya sarı yazıdan çıkartabiliriz belki. Heyecanlandım. Kafayı çevirmesem görmeden gidecektim. Şurada da bir yazı var. Rev. Silinmiş. Aha şurada bir tane sarı yazı var. Sarı boya silinmemiş hiç. Bir şeyler yazıyor ama çözmeye çalışacağız bunları. Bakın şu sarı boya. Bu kesin okunabilir bu. Bizim yetenekli tarihçilerimiz. Bunda bir şey kalmamış artık. Bakın yine dağın üzerinde. Bunlar karakol olabilir. O dönemin yüksekte olduğu için Arabistan'a gelip sıcak diye işgal etmek. İşte bir Fatih Koparan klasiği. Burası da özel bir bina.
Burası benim şu ana kadar gördüğüm mezarlıklara benziyor. Mezarlık olabilir. Buradan da göstereyim size. Bu mezarlık biliyorsunuz Suudilerde mezar taşı olmuyor. Böyle bir tane taş koyabiliyorlar ama yazı vesaire olmuyor. Çok da mezarlık ziyareti yapmıyorlar. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, İş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Burada sadece burada açık arkadaşlar. Yasak mı bilmiyorum ama. Hızlıca baktım, seri numarası, yazı yok. Şurada belki olabilir. Yok. Bu artık toprağın altında kalmış. Demir yolunun bir parçası herhalde. Makas falan oluyor ya böyle, o mu acaba? Gidiyor. Arkadaşlar bu gidiyor, bakın. Görüyor musunuz? Belki bunun altı full böyle devam ediyor. Allah Allah. Futbol sahası. Evet. Bir yazı var ama. Aha. Bu ne ki? Bunu okutacağım. Bu acaba yeni mi yoksa tren istasyonu zamanında? Yukarıda bir eski kent var. Yani dediğim gibi orası karakol olma ihtimali var. Atalarımızın yaptığı demir yolunu gördükten sonra Alula eski şehrine geldik. Sizi taksi bırakıyor Eskişehir'in önünde. 2-3 dakika bu ücretsiz mini otobüslerle getiriyorlar ve Alula'nın eski şehrine geliyoruz. Burası gece çok güzel oluyormuş. Gece de getireceğim size, göstermeye çalışacağım gecede. Buradaki eski şehri dönüştürmüşler ve inanılmaz güzel bir merkez haline getirmişler. Hem Hicaz Demiryolu'nun önemli bir durağının olduğu Elula'nın eski kentini gezeceğiz bugün. Hem de buranın tarihini size anlatmaya çalışacağım. That's a gym. That's it. It's a nice gym. That's the old way. Now it's Şimdi bu Eskişehir'in hemen dibinde, burası Eskişehir. Dev bir kaya var ve kayanın üzerinde bir kale var. Bakalım çıkılıyor mu? Bu kadar güzel ya. Oha! Gördüğüm en güzel kalelerden bir tanesi. Şurada. Acaba bunları biz mi yaptık, bu kaleyi? Şimdi bu soruya cevap arayacağız. Çünkü bilmiyorum. Çok güzel ama be. Renklere bakın. 189 tane merdiven varmış. Sizin için bu sıcakta, yani sıcak derken arkadaşlar öyle Antalya sıcağı falan değil yani. Abi çok acayip bir coğrafya. Mars gibi, baksanıza.
Kalenin taşları, ugala daşlı gala, cıngılı gaşlı gala, korkuram yer gelmeye, gözleri yaşlı gala. Bunu George Orwell'in ünlü bir sözüdür bu. Evet, eski şehri buradan görebiliyorsunuz. George Orwell'i de almış olalım bu gala daşlı gala şiiriyle. Abi baksanıza. Şimdi bizim sizi gezdireceğim kısımları var. Ama bir de bu kısım var. Bu kısım daha hiç ellenmemiş ve giriş yasak. Yukarıdan görüyoruz ama bir zamanlar bunlar insanların oturma odası, yatak odası, oda evleriymiş, çocukların odasıymış. Vay anam vay. Ve volkanik bir coğrafyada olduğumuz için berekete bakın. Hurma ağaçları, binlerce yemyeşil. Çok güzel ama. Burası İngilizce crier deniyor ama Türkçe nasıl yani anons eden, bağıran kişi buraya çıkarmış arkadaşlar. Birisi bir şey kaybettiği zaman bu tepeye çıkılıyormuş ve bağırıyormuş. İşte bir tane cüzdan kaybedildi ya da işte ne diyeyim para kaybedildi. Burada sahibi gelsin diye bütün şehir duyuyor ve eğer ki sahibi bulunursa ona para ödülü veriliyormuş. O ödül de hesaplanıyormuş yani. Tamamen hesap. Taşların renklerine bakın. Volkanik kayalar. Ne kadar büyük şehir olduğunu buradan görüyoruz. Bakın bunlar artık renove edilmiş bölümleri. Çatıları yapılmış ama çok küçük bir kısım. Ve karşıda böyle daha değişik evler var. Evler mi artık? Tarlalar mı nedir? Daha geniş. Allah Allah. Bakın yolun karşısındaki. Ha, bahçeler galiba. Hurma ağaçlarının küçükleriyle şey yapmışlar. Cami renove edilmiş. Çok güzel değil mi ya? Bakın şimdi bereketi göstereceğim. Tabii ki yeraltı sularından bahsediyoruz. Dadanik periyotu, Dadanik İmparatorluğu, Krallığı diyelim. Yeraltı suları burada bu yeşilliği sağlayan nebatilerin, dadanlar diyelim, çölün ortasındayız ve yeraltı sularından. Burada hurma var, mandalina, portakal ağaçları var. Küçük portakal yetişiyor ve üzüm bile yetişiyormuş. Böyle kilometrelerce gidiyor. Bu gördüğünüz evler mevsimsel göçebe hayat yaşıyorlarmış ama şöyle yani burada yaşıyorlar kışın, yazını buraya geçiyorlar. Yani o kadar büyük bir göç olmuyor. Bunlar yaz evleri ya da bahçeli evler. Hurma sezonunda buraya geçip hurma topluyorlarmış. Evler farklı zaten. Bu arada bu taraf su altında kalmış yeraltı sularından dolayı. 3 sene önce falan çıkarmışlar. Onun için bu kadar kötü durumda. Burası da eski evleri. İlk olarak bu kale Dadaniklerden, tam olarak Türkçesini bilmiyorum ama Dadani İmparatorluğu diyelim. Bu nebatlardan sonra gelen bir imparatorluk. Buradan görüntü çok güzel ya. Sanki drone ile çekiyormuşum gibi. Yapılan bir tapınak arkadaşlar. En yüksek nokta yapıldığı için zaten tapınak olduğunu görebiliyoruz. Sonra kale olarak yapılıyor ve bu kaleden İbn Battuta seyahatnamesinde bahsediyor. İbn Battuta'yı da okumanızı öneririm. Çok önemli bir seyyah döneminin. Fas'tan başlayıp tüm dünyayı dolaşıyor. Bilinen dünyayı tabii ki büyük bir kısmını. Evet, şimdi drone çekimi gibi siz hissedin ama değil elimde. Elim de burada. Muhteşem. Şimdi bütün kale etrafını göstereceğim size.
Bu bölge 700-800 yıllık bir şehir ve hurma bahçelerinin ne kadar insanı beslediğini, ticaret yolunda çok önemli bir noktası. Hicaz Demiryolu da buradan geçiyor. Binlerce yıllık ticaret rotası. Bu kadar insanı beslemek için bereket gerekiyor. Eski zamanlardan bahsediyoruz, yani bugünkü gibi gidip marketten makarna almıyorsunuz arkadaşlar. Kıtlık vesaire durumları çok önemli. Yani Roma için bile çok önemli. Ne kadar bereketli toprak olduğunu, volkanik toprağın ne kadar verimli olduğunu buradan da anlıyorsunuz. Yoksa çölde böyle bir şeyi, bu kadar nüfusu, bu kadar evi beslemek mümkün değil. Şu güzelliğe bakın. Çok iyi. En gölge alanı bulmuş Şerro. Bu yukarıda gördüğünüz tepsiler 1980'de burası tamamen terk edilmiş. Artık turistik amaçlı renove ediliyor. Terk eden insanların bıraktığı çanak, çömlek, onların sanatsal galeri yapmışlar. Şu anda şehrin içine indik. Tabii renove edilen kısmı. Eski ev var. Sadece bu eve girip gösterebiliyorlar. Bakın tavanı bu şekilde. Burada yatıyorlar. 12-13 kişiye kadar. Üstte de mutfak, banyo gibi yerler varmış. Evet, şimdi Eskişehir'in sokaklarında yalnız başıma dolaşıyorum. Çok güzel be. Antik dünya. 700-800 yıldır burada arkadaşlar. Suudi Devleti burayı tamamen turizme kazandırmaya çalışıyor. Çok küçük bir kısmı otel, restoran vesaire olmuş. Akşam diğer tarafı göstereceğim size ben. O otobüsü falan göstereceğim. Şimdi bu bilgisayar oyunundaymış gibi olan yollarda turlayalım bakalım. Size her yeri göstereceğim dedim. Her yeri şu dünyada. Mümkün olduğunca tabii. Ömrüm el verdiğince. Ve bunu da çocuklara umarım bir gün okullar yapacak, spor alanları yapacak kadar çok para kazanırız. Bugün burs veriyoruz. O da iyi ama daha da artacak. Siz arkadaşlarınızla paylaştıkça daha da artacak. Çok fazla iyilik yapma fırsatı olacak hepimiz için. Sadece benim değil, hepimizin yaptığı bir şey bu. Burada bir restoran gibi bir şey gördüm ama şu kalenin giderleri yar 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 yandım. Koyuverin gidenleri şinanay yavrum şinanay nay. Gidenleri şinanay yavrum şinanay nay. Hoppa şina şinanay. Ay şinanay yavrum. Ay hoppa şina şina şina. Bakın size çok ilginç bir şey göstereceğim. Şu kuş var ya, kuş. Kuşun olduğu yer aslında bir saat. Günlerin kısayıp uzadığını buradan biliyorlarmış. Bu buradaki gölgenin şu taşa yansımasından. Evet, günler kısalıp uzuyor mu? Yoksa mevsimlerin gelişi, çünkü burada kış da oluyor. Kuzeye geldik artık. Şu yeşil şeyler de yılanlara ve akreplere, örümceklere karşı koruma. Burası bir otel çünkü. Renovasyonu bitmiş alanlardan, kapılardan da anlıyoruz. Ne kadar güzel kapılar. Eski stile göre yapılmış. Bunlar da eski. Bunlar hep yılanlardan, çıyanlardan korumak için. Yani zehir de değil. Zehir de bir tabii de kaçırıyor. Her yere koyuyor, her köşeye. Yılan, örümcek vesaire, çöl hayvanları bunları gördükçe kaçıyorlar. Gece bunlar ışıklanacak. Görmeye getireceğim. Vay 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 vay. Arkadaşlar şimdi çok enteresan bir şey anlatacağım. Şimdi burası Elula'nın kasabası. Küçük bir kasaba, küçük bir şehir. Devamlı aynı şoför, taksi şoförü 4 kere denk geldi. Ben 4 kere hep 5 puan veriyorum, bahşiş veriyorum falan. Adamla muhabbetimiz oldu. Böyle çat pat İngilizce konuşuyor ama fena değil yani. İletişim kurabiliyor. 19 tane çocuğu varmış. 17 ya da 19. Yalan atmış olmayayım. 52 yaşında 2 karısı var. Burası çölmüş. Turizm vesaire olmadan önce. Şey anlatıyor işte. Çocukken diyor, bakın ilk 12 yaşında çikolatayı tatmış, ağladım diyor mutluluktan, o kadar güzeldi diyor. Fatih Sultan Mehmet hiç tadamamıştı. Çünkü Meksika'dan geliyor biliyorsunuz. Çocolatl, Azteklerin bir içeceği. Çikolata, kakaoyu sulandırıp balla, çiçek özleriyle yaptıkları bir içecek. İspanyollar görünce şey yapıyorlar. Her neyse çok enteresan bulduğum bir şey. Yine 10 yaşlarında peyniri tatmış ilk olarak. Hatta yani 10-11 yaşında falan. 8 yaşında ilk defa tavuğu tatmış arkadaşlar. Hayret ettim.
tavuk tadılmaz mı ya? Tavuk nasıl bilinmez? Hayır dedi. Bizde de buzdolabı yok dedi. Şey yok dedi. Sadece deve eti ve koyun eti yiyorduk dedi. Başka bir hayvan yoktu dedi. Tavuğu da ilk 8 yaşında satmış. İnanılmaz ya. Ne hayatlar var. Çok acayip. İşte devam ediyoruz. Evet, şimdi en sevdiğim bölümdeyiz. Sen geldin galiba kokuyu alır almaz ha? Evet, belli. Kale manzarasına karşı Elula'nın ünlü yemeği Elula kapsa. Ne dedik? Burada portakal yetişiyor dedik. Pilavlı Elula kapsa. Portakallı. Bu neydi ya? Bu enteresan. Acı ve tatlı sos ve labne yani ayran var sıcakta. Elula kapsa. Yemin ediyorum Arapça öğren. Elula. Elula. Portakallı Elula'ya özel bir yemek. Çok nefis. Tek elle yediğim için. Evet, sol elle yiyorum. Hadi sos. Muhteşem kıvamda ya. O kadar güzel yapmışlar ki. Pilavı da, eti de. En güzel kısmını sana verdim bak. En güzel kısmını. Kusura bakma, tek elle şey yapıyorum. Ulan çakal, ulan çakal. Çok güzel. Evet arkadaşlar, burası Osmanlı hakimiyetinde de stratejik olarak kullanılıyor. İlk olarak Lihyan ve Dedan'mış. Dedan Krallığı milattan önce 6. yüzyıla kadar uzanıyor, yüzyıla kadar uzanıyor. Yani 2500-2600 yıllık bir kale kökenleri. Dediğim gibi ilk olarak tapınak olarak kullanılmış. Osmanlı burayı bir karakol olarak kullanılıyor tahmin ettiğimiz gibi. 1517-1918 yıl arasında duvarları taş ve kerpiç karışımıyla yeniden güçlendiriliyor Osmanlı zamanında. Küçük bir mescit, cephanelik yapılıyor, barınma odaları yapılıyor askerler için. Arap isyanı sırasında Şerif Hüseyin'in isyancıları arasında çatışmalar çıkıyor. Kısa süre direniyor. Sonra 1918'de buradaki askerler Medine'ye çekiliyor. Medine'de zaten anlatmıştım. Evet, şimdi geceye geçiyoruz. Tabii ki ayranla. Oh be. Arkadaşlar, Elula Old Town, arkası tamamen dağ. Thank you, thank you. Ve böyle bir araç geldi. Eskişehir'e. How are you? Gideceğiz hep beraber. İlk defa böyle bir otobüs gördüm ya. Işıklar biraz acayip. Ücretsiz. Eskişehir'e, Elula'nın Eskişehir'ine böyle gidiyorsunuz. Birazcık gece de gezelim dedim. Evet arkadaşlar, bu minnoş otobüse geldik. Old Town dedikleri. Böyle bir şey yapmışlar. Otobüsler sizi gelip getiriyor. Çok acayip ya. Ne kadar güzel değil mi? Loş ışıklar. Yine bu dağların etrafında eski mimariyle yenilenmiş restoranlar. Gece hali çok güzelmiş. Böyle gümbür gümbür ışığın olmaması o kadar hoş ki. Koku dükkanları. Dağlara yazılar yazmışlar. Şurada kafede Paris. Kafede Paris. Thank you. Bayağı gidiyor be. Geldiğim yol yeni yapılıyor. Ve burada küçük bir meydan yapmışlar.
Burada böyle küçük bir meydan var. Buradan sonra devam ediyor. Ama şiir gibi arkadaşlar. Yani çok zekice kim yaptıysa mimarı bunu. Işıklar vesaire. Havanın serinliği. Muhteşem. Old Town'da yine bir Starbucks da var. Kimse yok ama. Protesto mu ediyorlar acaba Starbucks? Sadece bir kişi var. Ha baksanıza Dunkin Donuts. Donut. Ha. İyice merkeze geldik. Ah iyi bari. Buradan da şey var. Geri yürümek zorunda kalmayacağım. Eski evleri görüyor musunuz? Hepsi renove edilmiş ve muhteşem bir turistik yer çıkarılmış ortaya. Güzel bina var bakalım. Neymiş? Bayağı da turist var ha. Loş ışıklarda. Bak böyle bir yer yapılabilir Marmaris'te. Yani tabii Marmaris'in tamamen değişmesi gerekiyor kafaların da. Evet burada bir müze var. Arka sokaklar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Alula'dan güzel pahalı restoranlar da var ha. Lobster restoranı. Hey gidi hey. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.